Merhaba, ben Gurban Davudov, 18 yaşındayım, Azerbaycanlıyım. Zagatala'da oturuyorum Azerbaycan'da. Milliyetim Sahur. Ailem 5 kişilik, 2 tane kendimden küçük kardeşim var, ikisi de erkek. Muhammed ortanca olanı 14 yaşında ve Harun küçük olanı 12 yaşında. Çocukluğum biraz hiperaktif geçti. Çocukluğumda biraz yaramazlık yapıyordum. Çok sakin bir çocuk değildim ama yine de hiperaktif olmam, biraz yaramaz olmam. Sakin olsaydım eğer hiçbir şey öğrenemezdim, hiçbir şey böyle gelişmez ama biraz daha farklı olduğum için çocukluğumda her şeye ilgi duymaya başladım. Mesela her şeye girişiyordum ve yeni şey öğrenmeme olana kaçtı. Ve bu da benim öğrenme isteğimi daha da geliştirdi. Mesela çocukluğumda oyuncak aldığım zaman onu hemen açıyordum mesela. Herkes düşünüyor ki sen oyuncakların bozulduğunu düşünüyordu. Ama ben onlardan daha farklı bir şeyler yapmak istiyordum ya da ki nasıl çalıştıklarını öğrenmek istiyordum. Hep bir merak duyuyordum, hep bir ilgim vardı. Bunun yanı sıra çocukluğumdan beri güreş yapıyorum. Kardeşlerim de güreş yapıyor benim gibi. Türkiye'ye gelmeden önce Azerbaycan'da akademik zerfiyat adına lisede eğitim alıyordum. Bizde ilkokul, ortaokul, lise diye farklı okullarda değil, 9'dan 11'e kadar bizde eğitim 11 senelik. Bir okulda okuyorsun ve ben de 9. sınıfa kadar o okulda okudum. Okulda okuduğum zamanlarda en çok ilgi duyduğum dersler matematik, fizik ve mantıktı ve bunlardan da yarışmalara gidiyordum. Ve o okulda da kendimi geliştirmem için büyük gelenekler ve seçenekler vardı ve okulda okuduğum sürece başarılı olmayı ve kendimi geliştirmeyi hedefliyordum. Bunun yanı sıra güreş de yapıyordum ve şehrimde de dereceler yaptım. Okul hayatım bilim derken bir şey öğrenmekle ve sporla geçti. Yaşadığım şehir Zagatala küçük bir şehir. Her zaman bir şey öğrenmek istediğim için artık şehrimin bu limitleri zorladığını görüyordum. Yani artık orada çok fazla bir şey öğrenemiyordum yani. Bu yüzden farklı bir ülkeye gitmem gerektiğini düşündüm. Ve bir komşumdan Türkiye'deki uluslararası İmam Hatip liseler hakkında duydum. Ve burası benim için kendimi geliştirmek için ve vizyonumu genişletmek için bir fırsat olduğunu düşündüm. Bu yüzden de buraya gelmek istedim ve bir mülakata girdik. Mülakattan birkaç kişi seçtiler ve çok mutluyum ki onların arasında ben de vardım. Ve Türkiye serüvenim böyle başladı. Türkiye'ye geldiğim zaman farklı bir ülkede olduğum için heyecanlıydım. Tabii ki buraya turistik olarak gelmemiştim, buraya yaşamaya gelmiştim artık öğrenci olarak. Bu yüzden de bir süre sonra insan farklı bir yerde yaşadığı için adapte olmakta zorlanıyor. Ve de ki mesela bir insan bir yere adapte olmasının en büyük olanak oradaki insanlardır. Eğer iyi ve yakın bir arkadaş bulursan daha hızlı adapte olursun. Ama buradaki insanlar hepsi farklı kültürlerden oldukları için bazı zamanlarda anlaşmamız zor oluyordu. Tabii ki farklı kültürler güzel bir şey, onlardan bir şey öğreniyorsun. Ama her zaman fikirlerin aynı olmuyor. Sen dünyaya başka açıdan bakıyorsun, o insanlar başka açıdan bakıyor. Bu yüzden arkadaş bulmak biraz zor oldu ama arkadaş bulduktan sonra buraya adapte olmam süresi daha da hızlandı ve bir süre sonra adapte oldum. Ben Türkiye'ye geldikten sonra ilk dönem boyunca Türkçe dersleri görmeye başladık. Tüm gün Türkçe dersleri görüyorduk. Tabii ben Türkçe bildiğim için benim için o kadar zor olmadı ama ki bayağı sıkılmaya başlamıştım. Hocalar bazen hatta bize çocuklarla oynatıyorlardı. Hatırlıyorum arkadaşlarım mesela bunlar zevk alıyordu ama ki ilkokulda oynanan oyunlardan ben o kadar zevk alamıyordum.
Bu yüzden Türkçe öğrenme süreci değil, başkalarının Türkçe öğrenme süreci benim çok sıkılmama neden oldu. Ama yine de burada Türkçemi biraz daha geliştirdiğimi düşünüyorum. 4 senedir Türkiye'de kalıyorum ve burada kaldığım sürece İlim Yayma Cemiyeti'nin yurdunda kaldık. Yurdumuz İlim Yayma Cemiyeti tarafından yönetiliyor. Buradaki müdür hocalarımızla, belediye hocalarımızla sadece resmi ilişkimiz yok, manevi bir destek olarak kendileri bize her zaman. Gerektiği zaman bir abi, gerektiği zaman bir aile ferdi gibi destek olduklarını gördük. Hatta mesela bunun bir kanıtı olarak biz mezun olduktan sonra bile arkadaşlarım buradan mezun oldu. Hala irtibatını koparmadılar. Hala destek oldular. Bu da bu yurdun bizi burayı bitirdikten sonra bize destek çıktığına dair bir kanıt. Ve ben burada olduğumdan dolayı mutluyum. Ve her kurumda sadece resmi değil böyle samimi ve manevi ilişkilerin olmasını umuyorum. Yurdumuzda 40 ülkeden 120'ye yaklaşık öğrenci okudu veya okuyor. Ve tabii ki onların hepsi farklı bir kültürden. Bunların bize avantajları var. Mesela diyelim ki ben onların ülkesi hakkında bir bilgiyi eskiden hep medyadan öğrenirdim. Ama medya her zaman doğru bilgiyi insanlara ulaştırmıyor. Bazı zaman yanlış bilgi ulaştırıyor. Onların sayesinde onların ülkenin gerçekten neler olduğunu ve onların yaşam süreçlerini, gidişatlarını, ülkenin gidişatlarını öğrenmiş olduk. Bu da dünyanın gerçek yüzünü görmemize bize yardımcı etti ve bunun yanı sıra kendimizi farklı kültüre göre kendimizi kültür açısından geliştirmiş olduk ve bu da bize sağladığı avantajlardan birisi. Ama bunun yanı sıra dezavantajlar da var çünkü buradaki arkadaşlar hepsi farklı ülkelerden veya farklı dünyalardan geldikleri için herkesin dünyaya bakış açısı farklı. Ve bu yüzden de bazı konularda karşı karşıya geldiğimiz oluyor. Anlaşamamazlık oluyor. Bu da tabii normal bir şey. Çünkü o insan farklı büyüdü, ben farklı büyüdüm. Ama yine de bunların üzerinden geldik ve umuyorum ki bu birlikteliğimiz buradan mezun olduktan sonra devam eder. Bu sene bu okulda son sınıfım ve bundan sonra üniversiteye gitmeyi planlıyorum. Ekonomi bölümünü okumayı düşünüyorum çünkü ekonomi bölümünün gelecekte yapmak istediğim iş açısından bana büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gelecekte kendi girişimimi yapmak istiyorum çünkü ülkemde üretken bir ülke değil, bir şeyler üreten bir ülke değil, daha çok ithalat yapıyoruz. Ve ben de bunun farkına vardım ki eğer kendi ülkem adına oradaki insan bir şey yapmak istiyorum, bir fayda sağlamak istiyorsam bir üretim yapmam gerekiyor. Ve ben de bu alanlara gelecek yatırım yapmak istiyorum. Bunun için de akademik destek olarak ekonomi bölümünü okumak istiyorum. Umarım hedeflerime ulaşırım. Türkiye ve Azerbaycan kültürleri genel olarak birbirine çok benzer. Çünkü ikimiz de Türk ırkından geldiğimiz için o kadar aramızda bir fark yok. Mesela farkları nerede görebiliriz? Kıyafetlerde, kültürel kıyafetlerde daha doğrusu. Yemeklerde biraz görebiliriz veya danslarda görebiliriz. Mesela Azerbaycan'daki danslar daha çok Kafkas danslarına etkilenmiştir. Veya kıyafetler daha çok Kafkas kıyafetlerine daha yakın. Bunun yanı sıra yemekler birbirine çok benziyor mesela. Sarma olsun, kebap olsun yani bunlar mesela en çok akla gelen yemekler mesela Türkiye ve Azerbaycan'da ve bunlar birçok benzer. Ama ki benim milletim farklı. Benim milletim Çaxurlarda daha çok et ve hamur yemeklerine daha çok üstünlük veriliyor. Çünkü bizim atalarımız dağlarda yaşadığı için orada insana daha çok enerji ve protein lazım oluyor ve bu enerji ve proteini alabileceğimiz en iyi yiyecekler et ve hamur olduğunu düşünüyorum. Ve mesela buna bir örnek yemek de sürhüllü. Mesela sürhüllü hamuru kesiyorlar ve özel bir şekilde getirdikten sonra onu kuru etle pişiriyorlar ve üzerine yoğurt, sarımsak dökerek yiyorlar ve çok güzel bir tadı oluyor. Mesela bu en çok sevdiğim yemeklerden biri. Bu da kendi kültürümdeki, kendi Çaxurlardaki yemeklerle ve Türk yemekler arasında bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Azerbaycan'da Zaqatala'da yaşıyorum. Zaqatala Azerbaycan'ın kuzeyinde yer alan bir bölge. Bir yanımız Rusya, bir yanımızda Gürcistan'la sınırdayız.
Ve şehrimin dörtte üçü Büyük Kafkasya Dağları'yla çevrili. Ve o dağlardan akan nehirler şehrin her tarafında var. Yazın mesela o nehirlerde gidip piknik yapmayı ve o nehirlerde yüzmeyi çok seviyoruz. Bunun yanı sıra şehrim Azerbaycan'da en çok milletin yaşadığı bir şehir. 30 yakın millet yaşıyor bu şehrimde ve bunlardan biri de benim milletim olan Sahurlar. Sahurlar Kafkas Albanyası'na ait olan tayfalardan birisidir. Bu tayfa 3. 4. asırlarda yaşıyordu. Ve bizim geldiğimiz tayfanın ismi Çıgbi tayfası. Ve halkımız kendini Yıkıy olarak adlandırıyorlardı. Ve benim dedelerim de Dağıstan'da yaşıyorlardı ve sonradan Zaqatala'ya göç ettiler. Ve alem hala Zaqatala'da yaşıyor. Ben Qurban Davudov, bugün sizlere kısaca kendi hayatımdan, kendi şehrimden ve kültürümden bahsettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.